Öncelikle merhaba arkadaşlar. Geldi. O video geldi. O muazzam videoya bu muazzam forma yakışırdı diye Beşiktaş'ımızın formasını giydim. Şaktar elendik. Olsun. Yenilsen de yensen de taraftarın sen ne diyorum. Bir tane MLS videosu çekmiştim. O videoda gerçekten olabilecek en düşük seviyelerden yakalamıştık MLS'i o zamana kadar ki. Şu an biraz daha iyi kartların özellikle düştüğünü görüyorum. Tabii ligin bitmesine çok az bir süre kaldı. O yüzden normaldir diye düşünüyorum. Konumuza gelecek olursak Contender tarafında da aslında MLS'ten niye değindin diyorsanız Contender tarafında da olabilecek en düşük seviyeleri yakalamak için bu videoyu bekletiyordum. Çünkü biraz kartlar yüksekti aslında. 2-3 gaming öncesinde bu Contender başladığı için fiyatlar biraz beklentimin üstüne çıkmıştı ve şu an gerçekten muazzam seviyelere düştüler. O yüzden bu videoyu şimdi çekiyorum. Konumuza geçelim. Ekranda gördüğünüz gibi Hat-Trick, Belçika, Hollanda, Challenger ve Contender tarafı için güncel şekilde. 250 ve 300 puana düşürüldü. İlk iki hedef. Bunun devam etme süresi 3 hafta olacak. 3 oyun haftası olacak pardon. Yani 3 gaming boyunca bu düşük puanlarla yarışacaksınız. 250 puan yaptığınızda 6 dolar, 300 puan yaptığınızda 10 dolar alacaksınız. Ee, Bunu belirteyim. Daha sonrasında ödül havuzu şu an 2x. Normalde 3 dolar, 5 dolar, 25 dolar, 100 dolar ve 500 dolar şeklindeydi ödül havuzu. Şu an 2x olarak 6, 10, 50, 200 ve 1000 dolar şeklinde ilerliyor. Bunu da belirteyim. Bu da bu 3 gaming'den sonraki 4-5 gaming daha devam edecek. Yani en kötü 8-9 gaming şeklinde bu ödül havuzu duracak. Evet, konumuza gelelim. Ne yapmak istiyorum diyorsanız şu şekilde Contender tarafında 250-300 puan baremini çok rahat bir şekilde geçecek 10 dolar artı bir kadro tavsiyem olacak. Ona hemen geçeyim. Şöyle önce hemen şöyle yapalım. 10 dolar artı kadro tavsiyemde Brodersen ve Hwang In-jae olacak. Burada Brodersen'i tercih ettim kaleci tarafında çünkü biraz daha stabil ve clean sheet ihtimali fena değil. Bütün maçları as olarak başladı bu sezon. Rotasyon ihtimali yok gibi gözüküyor. Şimdiye kadar olmadı en azından. Defans tarafında Okamura, Tuller, Sasaki tercihlerini buldum. Tuller biraz düşüşte diyebilirim. Sasaki'yi de ekstra tarafında kullanabilirsiniz. Ona da biraz sonra değineceğim ama önce Okamura'ya gelelim. Bence olabilecek şu fiyattaki en iyi tercih Okamura. Çünkü gördüğünüz gibi muazzam puanlara sahip. 1.75 dolar için bence gerçekten muazzam puanlara sahip. Kesinlikle Okamura'yı almanızı tavsiye edebilirim. Orta saha tarafına geldiğimizde Shinji Kagawa. Yarın olmaz Shinji. Hemen hemen Shinji. Birçoğunuz zaten Shinji Kagawa'yı tanıyorsunuzdur. Biraz sıkıntılı süreç geçirdi. Açıkçası burada sakatlıktan döndükten sonra yavaş yavaş 11'e yerleşti ve oynadığında zaten iyi puanlar yapabileceğini biliyoruz. Şu an 2.88'miş fullur ama kartların fulluruna aldanmayın. Kesinlikle şunu belirteyim. Kartları alırken lütfen direkt olarak fullurdan çekmeyin. Çünkü sadece sadece siz almayacaksınız o kartları ve muhtemelen en az 10-15 kişi direkt olarak alım yapmaya çalışacaktır. Belki videonun ilerleyen zamanda bu sayı artarak katlanacaktır. Sizden tavsiyem lütfen direkt Flur'dan kart çekmemeniz. Olabildiğince Flur'da olmayan hatta kartlara teklif atıp o şekilde almanız. Çünkü siz bu kartı direkt olarak buradan satın aldığınızda, diğeri bunu aldığında, diğeri bunu aldığında fiyat katlanarak gidecek ve belki 15. 20. kişi, belki 50. kişi bu kartı alamayacak ve video boşa çıkmış olacak. Lütfen kartları alırken diğerlerini de düşünelim. En azından direkt olarak furdan çekmezseniz sevinirim. Nacizane isteğim bu benim. Yaparsanız da canınız sağ olsun. Forvet tarafına geldiğimizde de Teixeira ve Marcinho tercihinde bulunmuştum. Tercihim sizin için Marcinho oldu. Benim seçimim. Siz Teixeira'yı da kontrol edebilirsiniz. Marcinho skor bazlı bir topçu. Skor yapımında çok iyi puan yapamıyor ama bu fiyat bareminde daha iyi bir kart maalesef yok diyebilirim. Son tercihimde Shashaki oldu ekstra olarak. Burada size şunu belirteyim. Normalde Contender tarafına bütün turnuvalarda gerçi 4 sezon, 4 yeni sezon bir tane de eski sezon kullanabiliyorsunuz. Ben buraya Sasaki ekledim ama siz Sasaki yerine eski sezonu ucuz bir karta gidebilirsiniz. Mesela burada Oberdan aratmışım. Hemen hızlı bir şekilde Oberdan'ın puanlarına bakalım. Muazzam seviyelerde gördüğünüz gibi. Oberdan'ın yeni sezonu 7.70'miş ama eski sezona 2 dolar civarından muhtemelen ulaşabilirsiniz diye hatırlıyorum. Aynen.
2 dolar civarından Oberdan'a erişebilirsiniz. Bu ekstra kartı aslında siz kendiniz tercih ederseniz benim için daha iyi olur. Çünkü tamamen benim seçtiğim bir kadroyu girmeniz hoşuma gitmez açıkçası. Kendinizden de eklentileriniz olsun. Bu eski sezonları genelde size bırakacağım. Daha çok 5 tane yeni sezon olarak seçimlerimi yaptım her tavsiyemde. Eski sezonda siz tercih ederseniz mutlu olurum. Bu tarafta bir Oberdan tavsiyesinde de bulunmuş olayım. Zaten e, devam eden tavsiyelerin bir üst kısımlarından da aslında eski sezon olarak kullanım yapabilirsiniz. Umarım beni anlamışsınızdır. Anlatamadım galiba. Evet, 10 dolar tarafı için olayımız buydu. 10-20 dolar tarafı için hedefimiz ne diye düşünüyorsanız 10-20 dolar tarafı için de hedefimiz aslında ilk hedefi zaten ilk 10 dolar altı kadromuza da geçebilmeyi umut ediyorduk. Burada ikinci kadro için 10-20 dolar için hedefimiz aslında 50 doları da alabilmek. Gördüğünüz gibi bakın 10 dolar harcıyorsunuz. Neredeydi? 10 dolar harcıyorsunuz maksimum ve buradan 16 dolar alıyorsunuz. Belki ekstra seçiminizle veya bu 16 doları aldıktan sonra takviyelerinizle birlikte 50 dolara da erişebilirsiniz. Oldu 50 dolar eriştiniz. Sonraki hafta 50 dolarla birlikte daha iyi takviyeler yapıp belki 200 dolar erişebilirsiniz. Burada tamamen artık geriye kalan süreç size kalmış durumda. 10-20 dolar tarafına geçtiğimizde de hedefimiz söylediğim gibi ilk hedefi çok hızlı bir şekilde geçmek. Üçüncü hedef için de bence bu kadronun geçebilme ihtimali var. Tabii eklediğiniz eski sezon kartla birlikte bunu belirteyim. Ichimori ve kaleci tarafından Makayeva tercihinde bulunmuşum. Hemen o kadroya geçeyim, çok pardon. Şu şekilde. Ichimori bence bu fiyat bareminde muazzam bir tercih. Gördüğünüz gibi puanları çok çok iyi. Ve sadece şu kart 4 dolar civarında, şaşırtıcı gerçekten. 4 dolar civarına Ichimori alabilirsiniz. Makayeva da tercih olabilir. Bence ama Ichimori benim ligdeki en beğendiğim kalecilerden birisi diyebilirim. Onu belirteyim. Defans tarafına geldiğimizde Hatanaka veya Son Yuhun tercihinde bulunabilirsiniz. Ben sizin için Hatanaka'yı tercih ettim. Hatanaka da gayet iyi puanlara sahip diyebilirim. Şöyle göstereyim. Genelde skor yaptığında fullemeye yaklaşıyor. Bu bizim için çok iyi bir durum. Hatta bazen skor yapmadan da o puanlara erişebiliyor. Hatanaka'da 4,5 dolar civarında. Orta sahaya geldiğimizde sizin için Savio tercihinde bulunmuşum. Hemen Savio'ya bakalım. Yanına da Bojanic demişim ama Savio biraz daha tercihim. Çünkü Savio'nun şu anki form durumu biraz düşük olabilir ama biraz geçmişe gittiğimizde geçen sezon çok fazla kullanıyordum Savio'yu ve gerçekten çok iyi bir oyuncu diyebilirim. Kendi ligi bazında. Bu şekilde gösterelim. Yani Savio'da 4.60 civarında. Tabii dediğim gibi çat çat çekerseniz hoş olmaz. Forvet tarafına geçtiğimizde de Jan Matos ve Asane tercihlerinde bulunmuşum. Her ikisini de kullandım. Gördüğünüz üzere puanları gösterelim hemen kendisinin. Şu şekilde. Puanları da bu şekilde. Kendisi yine skor bazlı bir forvet. Skor yapmadığında çok çok düşük puanlar yapıyor mu derseniz hayır. Yine ortalamaya yaklaşabiliyor ama skor yapması yine elzem bir oyuncu diyebilirim. Gördüğünüz gibi 3.80 civarında da bir fiyatı var kendisinin. Son olarak da Asani tercihinde bulunmuşum. Bu da yine bir forvet kartı. Ve puanları gördüğünüz gibi bu da 4.40 civarında. Dediğim gibi bu kartlardan 4 tanesini kendiniz seçip ekstraya da yine bir eski sezon iyi bir kartla daha da iyi bir kadro yapabilirsiniz ki burada artık bu hedefe ulaşmamız içten bile olmaz. Üçüncü hedef için konuşuyorum. Evet, gelelim. Yanlış tarafa geldik. Hemen bir öncekine gelelim. 20-30 dolar tavsiyelik kadromuza serisinden geçelim. Video çok uzun olacak. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Böyle bir video çekiyorsak uzun olacak. Yani buna da yapacak pek bir şeyim yok açıkçası. Evet, 20-30 dolar kadro tavsiyesinde yine Ichimori, Makayeva veya Brown tercihinde bulunmuşum. Burada Makayeva'yı tercih ettim ama siz istiyorsanız Ichimori veya Brown tercihinde bulunabilirsiniz. Yine Ichimori'yi tercih ederdim ama farklılık olsun diye buraya Makayeva koydum. Makayeva da fena değil bu arada. Ichimori'ye yakın bir kaleci. Ama dediğim gibi benim içim hep bir daha sıcak. Onu belirteyim. Bu da 4.90 civarındaymış. Bir artış mı mevcut? 4.60'mış. Okey. Güncel olarak 4.90 civarında kendisi ve alınabilir bir kaleci bu seviyelerde. Bence gayet iyi bir fiyatı var. Sho Shashaki
Benim en beğendiğim Japonya Ligi defans kartlarından bir tanesi kendisi. Ya şu puanların gerçekten 5 dolar civarında kalması bilmiyorum beni şaşırtıyor abi. Herif muazzam bir defans kartı ya. Ya şundan daha iyisini nasıl bulacaksın ki? Aşık olmamak elde değil tabii. Sadece 5 dolara bu karta erişebilirsiniz ki sonraki hedefler için de muazzam bir kart defans tarafında. Hedefiniz yukarıysa Şaşaki. Şaşaki. Oberdan'ı da orta sahada tercih etmişiz. Peki ekstra koymamışız. Sadece Oberdan yazmışız. Çünkü ilerledikçe kart sayısı azaldığı için biraz daha az seçimlerde bulundum. Kusura bakmayın lütfen. Oberdan da yine tartışmasız fena olmayan orta sahalardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi skor yaptığında da çok iyi puanlara erişebiliyor. Oberdan'dan all-round bekliyoruz. Skor yaparsa da fulllemesini bekliyoruz kendisinin ki zaten birçok yerde göstermiş fulllemeye yakın olduğunu skor yaptığında. Oberdan da sadece 7.70'e alabileceğiniz bir kart ve bence tamamlayayım bari kadroyla konuşalım. Forvet tarafında da hem Rateo hem de Chera'yı tercih ettim. Önce bir Rateo'yu gösterelim. Rateo şekli yine skorer bir forvet kendisi. Burada Fernandes'in varlığıyla birlikte skor yapabiliyor. Leo Chara tarafına geldiğimizde de bu da yine bir skorer forvet. Ligin en iyi takımlarından biri olan Kantler miydi lan takımın adı? Bakayım. Kashima Antlers. Aynen Kantler şey olarak kısaltma olarak. Okey. Bu şekilde Chara'yı da gösterebilirim. Chara da gerçekten skor yaptığında bizi mutlu edebilecek isim. Skor yapmasa da üzer. Bunu belirteyim. Eğer bütçeniz biraz daha fazlaysa bir sonraki tarafa geçerseniz daha iyi olur. Peki bu kadronun hedefi ne diyorsanız bence yine 3. Tarafa hedeflenebilir. Belki birkaç takviyeyle özellikle son iki forvetlerin yerine bazı iyi iyileştirmeler yapılarak belki 4. belki 5. hedef hedeflenebilir. Ama şimdilik 3. hedef orası için bence sağlıklı gibi gözüküyor. Evet, gelelim Armani'ye. Armani'de gerçekten gayet iyi puanlara sahip. Özellikle kaleci tarafı için gördüğünüz üzere. Clean sheet ihtimali çok yüksek liginden dolayı. Biraz buralarda sendelemiş ama tekrar yükselişe geçti diyebilirim. River Plate liginin en iyi takımlarından bir tanesi zaten. O yüzden clean sheet ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca Marquez'in tercihinde de bulunabilirsiniz. O da fena olmayan bir kaleci diyebilirim. Defans tarafına geldiğimizde bence olabilecek en iyi seçim Santiago Sosa. Bu da muazzam puanlara sahip. Gerçekten defans kartları uçuyor. Gerçekten uçuyor defans kartları. Sosa'ya diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten şimdiye kadar gördüğüm en iyi defans kartlarından birisi. Ne diyebilirsin ki? Sadece 8 dolar ya şu kart. Muazzam. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir kart olsa. Orta sahaya geçtiğimizde biraz kesenin ağzını açıyoruz. Oldukça fazla açıyoruz. 16.5 dolar demişiz. Biraz fiyat artmış sanırım satılmıştır. Normal. Güncel olarak 17.34 floru var. Gördüğünüz gibi muazzam bir herif ya. Bu da geçen sezon oldukça kullandığım bir karttı. Şu şekilde gösterebilirim. Buralarda biraz sendelemiş ama şu şekilde gösterdiğimde zaten bundan daha iyi bir orta saha kartı yok. Olabilecek en iyi orta saha kartlar Lucas Fernandes. Sadece 17 dolara 17.34'e alabilirsiniz. Tabi bunları teklifleyerek daha iyi fiyatlara alabilirsiniz. Yukarıdaki kablolarda bu arada mesela Lucas Fernandes'e gidip eski sezonu olarak alabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Mesela Lucas'ın eski sezonu ne kadarmış? Sadece 5 dolar. Yani buradaki en pahalı olan kart Lucas. Bunu 5'e kapattığınızda 8'e bunu alıyorsunuz. 7'ye bunu alıyorsunuz. 15, 20 etti. Kalan kartları da 10'ar dolara alsanız bile 50 doların altında kapatıyorsunuz. Bunu da belirteyim. Yani burada 30-50 yazıyor. Daha fazla gibi düşünmeyin. Bir tanesini eski sezon olarak tercih edebiliyorsunuz. Geldik Yuma Suzuki'ye. Evet, bu da olabilecek en iyi forvet kartlarından bir tanesi. Hatta en iyisi olabilir. Kesinlikle var ama Kesinlikle ilk Game olmadığı için onu dahil edemedim. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi skor yaptığında öttüren bir forvet kendisi. Evet, olabilecek en iyi seçimlerden biri ve sadece 10 dolara kendisine ulaşabilirsiniz. Buraya yine Ratao ekledim ama kendiniz farklı seçimlerde bulunabilirsiniz.
Yani Ratao yerine bence Shoshashaki daha iyi olur. Ama ona Pepe'nin seçiminde zaten bahsetmiştik. Gelelim Pepe'nin seçimine. Neredeyiz? Burada mıyız? Pepe'ninki. Evet, kaleci tarafında Ichimori tercihinde bulundum. Sadece 4 dolara Ichimori alabilirsiniz. Daha sonrasında Santiago Souza sadece 8 dolar alıyorsunuz. Ediyor size 12 dolar. Ee, 5 dolara Lucas Fernandes'in eski sezonunu alıyorsunuz. Ediyor size kaç etti lan? 8, 12, 17, 17 dolar etti. 10 dolara geliyorsunuz. Buradan bir tane Suzuki alıyorsunuz. 27 dolar etti. Ondan sonra 5 dolara da geliyorsunuz. 22 dolar mı etmişti lan? 4, 12, 17, 27 ve 32 dolara gerçekten olabilecek en iyi kadroyu kuruyorsunuz. Bakın bu 32 dolara kurduğunuz kadro, diğer her şeyi boş verin. 32 dolara bir kadro kuruyorsunuz ve hedefiniz bence olabilecek en yüksek puan. Bu kadro 460 puan yapamaz diyemem. Şöyle olur. Bu hedefleri zaten ulaşırsınız. İlk iki hedef çok kolay. Üçüncü hedefe de bence bu kadroya ulaşırsanız, eğer o gaming şanssız değilseniz, üçüncü hedef için belki o hafta 480 yaparsınız. Son gaming 420'de kalırsınız. 410'da kalırsınız bilmiyorum ama bence Pepe'ninki olabilecek en iyi tercih. Pepe'ninkini tavsiye ediyorum. Pepe'ninkini mutlaka tercih etmelisiniz. Pepe'ninki. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Rare taraftan çok fazla tavsiyede bulunmak istemedim. Çünkü orada biraz baremler artıyor. Ama şunu söyleyeyim. Şu 60 dolara bile kadro kurabilirsiniz bu arada buraya. Ve ilk iki hedef yine dediğim gibi çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ben çok ufak şekilde göstermek istedim. Gördüğünüz gibi Bro dersen tercihinde bulunabilirsiniz, hızlı bir şekilde göstereyim. Okamura yine 20 dolar civarından alabileceğiniz bir kart. Bu arada bunun son satış 20 küsur civarıydı. Yani zorlamanız lazım Rare tarafta. Çünkü Rare tarafta kart almak kolay değil. En son satış 23 dolarmış. Biraz zorlarsanız belki 20-25 aralığına kapatabilirsiniz. Okamura'nın son satışı bakalım. Yani 15-20 dolar civarında hep satışları olmuş. Kendisini yine 15-20 dolar civarına kapatırsanız gayet iyi bir alım olur. Kagawa burada 12 dolar civarından gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 10-12 dolar civarından gitmiş. Yani bu şekilde toplarsanız bir tane de Suzuki'nin eski sezonunu yapıştırırsınız. Ekstra da kendi artık tercih ettiğiniz bir kart bulursanız, oraya da geleyim. Size bırakıyorum, her şeyde hazır alışmayın demişim. Evet, her şeyde hazır alışmayın. Bir tane de yeni sezon başka bir kart bulursanız Rare tarafta, gerçekten bu kadroda ilk iki hedefi zaten çok kolay bir şekilde aşar. İlk iki hedefi alırsanız belki bir takviye ile üçüncü hedefe de ulaşabilirsiniz. Oradaki üçüncü hedefe bakalım. Oradaki üçüncü hedefte 200 dolar. Yani şu 200 doları aldıktan sonra zaten olabilecek bütün iyi kartlara erişebiliyorsunuz neredeyse. Bu 200 doları aldıktan sonra da artık 460 için oynarsınız. Ya aslında burada biraz da şu şekilde 32 dolar mı harcatmıştım size Pepe'ninkiyle. Ya Limited tarafta şu Pepe'ninkini 32 dolar alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu kadro bence çok rahat bir şekilde kendi harcadığınızdan çok rahat bir şekilde daha fazla kazandıracaktır. Tabii üst taraflara gitmek biraz da şansa kalmış. Bu haftaya denk getiremeyebilirsiniz çok iyi puanı. Belki 480 puan yaparsınız ama burada yaparsınız. Sizin için üzücü bir şey olur. Çünkü 300 puana ihtiyacınız vardır. Yani dediğim gibi bunlara bir şey yapamam ama gerçekten bence contender tarafına %100 girmek lazım. En kötü hiç çok az para harcamak istiyorum diyorsanız 10 dolar artı kadroyla girin. İlk iki hedefi alın. Daha sonrasında üçüncü hedef için zaten takviyeler yapacaksınız. Kadrodan daha fazlasını kazandığınız için. Yani diyeceklerim bu kadar. Bu arada bir de şöyle bir ne yapacağımı da söyleyeyim size. Aslında çok az alım yaptım ama yine de ufak ufak göstereyim. E, Bunları boş ver. Süper Lig tarafından bir Mustafa Eskella çalımı yaptım. Stefan Savic alımı yaptım. Gerçekten fiyatları çok uygun seviyelerde. Forvet kartı için Mustafa 10 dolardı. Savic de 15 dolardı. Buradaki hedefin ne diyorsanız yine aynı ödül havuzunda olduğu için benim ilk hedefim şu ikiyi almak. Şu ikiyi alırsam takviyelerle birlikte 200 için oynayacağım Challenger tarafında. Contender tarafında zaten size gösteriyorum ama şöyle bir Contender diyelim. Zaten olabilecek en iyi kartları aldım. Onu belirteyim. Shoshashaki'den bir eski bir yeni sezon aldım.
Kagawan var, Okamura'm var, Hatanakan var, Suzuki'm var. Savio tercihinde bulundum. Ichimori'yi aldım. Bir tane daha Suzuki'm var. Kesinlikle aldım. Kesinlikler bu gaming olmuyor. Biraz üzücü. Maalesef 3 tane eski sezon almıştım. Kullanırım diye. Shashaki'm var. Bir tane daha Shashaki'm var. Küçük Shashaki. Bir tane daha Kagawa almışım. Yani gördüğünüz gibi size söylediğim çoğu kartı zaten kendimde satın aldım. Bayağı bunlar için mesai harcadım diyebilirim. Siz de bu mesaileri harcıyorsunuz ve birlikte kazanıyoruz arkadaşlar. Lütfen. Bakın bunu X'te paylaşacağım. Her gaming kim ne yaptıysa atıyor altına. Contender tarafında göreceğim. Kesinlikle girmemezlik yapmıyorsunuz bakın. Şu ödül havuzunu görüyorsunuz. Sonra arayı kazımamız lazım. Şu ödül havuzunu toplamamız lazım. Ayıp etmeyin. Çabuk. Çabuk çalışmaya başlayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenir ve abone olsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bırakın da hala sonra araya kaydolmazsanız hemen kaydoluyorsunuz. Bunu da belirteyim. $100'lık bir indirim kuponu veriyor şu an Sorare. Hemen aşağıdaki linkten kaydolun. Bana yazın. Kartları çok daha ucuza alabilirsiniz. Anında satın alla. Açık arttırma olur. Şu an açık arttırmada Japon tarafı yok ama anında satın alla çözersiniz diye umut ediyorum. Efendim videoyu beğenir ve abone olsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay diyorum. X. Ha lan bu arada bak şunu da belirteyim. Muhtemelen herkes kapatmıştır ama. Abi ayıp ya. Abi ayıp, gerçekten ayıp. Bakın X'te elimden gelen her şeyi yapıyorum. Olabilecek tüm her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Ha, yakışıyor ama 500 mü ne abonem var. Takipçim var, abone ne ya. 500 takipçim var YouTube'da. Hiç şimdiye kadar böyle ağlamadım, dilenmedim ama abone olun be kardeşim ya. Oğlum be kardeşim, ne olacak? Basın şu tuşa. Videoyu beğenin ulan. Ayıp be. Bir tane adamınız var bakın. Bir tane. Kimse sizin için video çekmiyor bakın. Bir tane adam var. Onu da üzmeyin. Biraz destek olun lütfen. Sizden rica ediyorum. Biraz destekleyin be. Biraz destekleyin. Bu sezon gerçekten olabilecek en iyi şekilde videolar çekip sizleri uyandırmaya, sizleri dürtmeye çalışacağım. Bay bay.